Size Yemek Sepeti'nin destekleriyle ulaşan bu videomuzda hiçbir reklam kesintisi olmayacaktır. İyi seyirler. Kibbe labeniye. Orta Doğu'nun içli köftesi. Bizim içli köfteyle ayrılan yönleri var. Hepsinden bahsedeceğim. Ama asıl bahsetmek istediğim şey bu labeniye dediğimiz yoğurt sosu. Muhteşem bir şey. İftar sofralarında inanılmaz bereketli bir yemek. Böyle 6-7 kişi rahat rahat doyarsınız. Başlayalım. Tavamızın altını açalım. İlk önce iç harçla başlıyoruz. Çünkü neden? İç harcın soğuması gerekiyor. Klasik içli köfteden iç harcın farkı nedir? Baharatlar. Baharatlara az sonra geleceğiz. Öncesinde zeytinyağıyla kıymayı tamamen böyle koyu renk alana kadar kavuruyorum. Kıymalar gördüğünüz gibi bütün suyunu çektiler. Dışları çıtır çıtır oldu. İşte bu da içerisinden böyle tane tane dökülmesini sağlayacak. Bir tane kuru soğanım var. Şimdi soğanı da ekleyelim içerisine. Kıyma miktarını azaltıp soğanı arttırabilirsiniz. İçerisini sadece cevizli soğanlı bile yapabilirsiniz. Sıra geldi baharatlara. Baharatlar çok çok önemli. Tabii ki sevmediğiniz baharatlar varsa sizler çıkartabilirsiniz ama ben olması gereken tüm baharatları koydum. Karabiber, toz kırmızı biber, toz kişniş, yeni bahar, tarçın, kimyon, karanfil. Karanfili sonra içerisinden çıkarmayı unutmayın. Varsa toz karanfil de ekleyebilirsiniz ve tuz. 7 tane baharatımız var. Hepsini içeriye. Bir anda kokular patladı. Şimdi içerisine ben ceviz ekleyeceğim. Orijinalinde dolmalık fıstık var. Bu ceviz miktarı kadar dolmalık fıstık için kredimiz onaylanmadığından ceviz ekliyorum. Çıtır çıtır oldular. Son olarak bir nar ekşisi dokunuşu yapacağım. Bu her yerde yok ama gerçekten yaptığınız zaman tadı bambaşka bir noktaya götürüyor. Dilerseniz bunu daha da ben ağır versiyonu istiyorum diyorsanız ben dana kıyması kullandım ama sizler dilerseniz kuzu kıyması da kullanabilirsiniz. Birazcık daha böyle olay ağırlaşacaktır. Sonrasındaki o yoğurt sosla tabii ki olay hafifliyor. Karıştırdık. Şimdi bunu alıyoruz soğumaya. İç harcımız burada soğusun. Şimdi kibbenin dış katmanı hazırlayacağız. İçli köfteden dışında neyi farklı? Genelde içli köftenin dışına irmik koyarız. Burada irmik yok. Salça ekleriz. Salça da yok. Tabii ki neler var? Birazcık daha aromatikler farklı. Aynen iç harçta kullandığımız gibi karabiber, kişniş, toz kırmızı biber, karanfil, tarçın, yeni bahar. Başka ne? Kimyon. 7 taneyi bir anda saymak gerçekten zor ve tuzla beraber bulgurumuzu ıslatacağız. Ben ekstra bir aromatik daha ekleyeceğim içerisine. Limon kabuğu ve taze nane. Bunu sadece bulgurları şişirirken kullanacağım. Ondan sonra içerisinden çıkartacağım. Hemen köftelik ince bulgurumuzu. Ben esmer bulgur kullanıyorum. Eğer yoksa normal açık renkteki köftelik bulgurdan da kullanabilirsiniz. Şöyle limonun beyaz kısımlarına dikkat edin. Onları koymamaya. 2 parça limon kabuğu yeterli olacaktır. Çok güzel bir aroma verecek. Patlatalım naneleri. Kokular da çıksın. Baharatları da ekliyorum. Böyle bir harman. Çok kaynar olmayan bir su koyacağım üzerine. Yani aşırı kaynar olmasın, ılık da olmasın. Normal seviyede sıcak suyla şimdi seviyesine kadar ıslatıyorum. Üzerini örtelim. Bir 10 dakika dinlensin. Sonrasında burada çok güzel tamamıyla yağsız, sinirsiz çekilmiş köfteli kıyma ve ince ince rendelediğim soğanla beraber iyice harç olana kadar yoğuracağım. Şimdi bulgurumuzu kontrol etme vakti. Yalnız kokusu mükemmel. Bence böyle kısır ya da tabule yaparken de bu yöntemi kullanırsanız çok daha lezzetli olacaktır salatalarınız. Şimdi bu naneleri çıkartıyoruz. Şöyle çatalla havalandırarak alalım bulgurumuzu tepsiye. Şimdi birazcık bulgurumuzu dağıtalım ki içerisinde kalan o son sıcaklık da gitsin. Böyle kıymayı bir anda pişirmesin. Soğanımızı da ekliyorum. Soğanı mümkün olduğunca fazla suyunu sıkarak ekleyeceğim. İlk etapta bütün malzemenin iyice karışmış olması çok önemli. Aralarda mesela şunun gibi kaçırdığınız soğan parçaları varsa bunları çıkartın. Çünkü bunlar sonrasında dış katmanın çatlamasına neden olur. Soğanla bulgur karıştı. Artık iyice soğudu burası. Şimdi kıymayı da ekliyoruz. Tamamen pürüzsüz olana kadar neredeyse bir 10 dakika falan güzelce yoğurmanız lazım.
Dilerseniz bunu varsa evinizde stand mikser, onun böyle pedal ucunu takıp onda da yapabilirsiniz. Ya da bazen böyle büyük mutfak robotları var. Onlar da yapabilirsiniz. Evde kıyma makineniz varsa bu karışımı kıyma makinesinden birkaç kez getirip böyle macun haline de getirebilirsiniz. Biz en zor yöntemini seçtik. Yoğururken fark ettiğiniz yanımda soğuk suyum var. Ara ara elimi soğuk suya daldırdım. Ta ki yumuşayana kadar bu işleme devam ediyorum. Eğer suyunuz soğuk değilse buzla da bu işlemi yapabilirsiniz ama hem mevsimsel olarak hem de suyun soğukluğu benim için yeterliydi. Aradığımız kıvam gerçekten tam bir macun kıvamı. Hafiften elinizi ıslatın. Sonrasında şöyle sıktığınız zaman dışı pürüzsüz oluyorsa ya da hafif böyle bir oyma işlemi yaptığınızda çatlama, patlama yoksa İşlem tamam demektir. Artık doldurma işlemine başlayabiliriz. Harcım soğudu. Tabii ki harcın içerisinden niye çıkarmayı unutmuyoruz. Karanfilleri, eğer tabii toz karanfil de kullanmışsanız aramayın. Toz. Bunu attık. Şimdi sıra geldi şekillendirmeye. Bildiğiniz içli köfteden biraz daha ufak içli köfteler yapacağız. Eğer ki sizin dolabınızda zaten hazır olan içli köfteler varsa yine bu tarifi yapabilirsiniz. Hiç problem değil çünkü sosu da çok lezzetli. Şekillendirirken elimi hafiften soğuk suyla ıslatıyorum. Şöyle ceviz büyüklüğünde bir parça kopartıyorum. Ufak yapmak tabii ki bu işin biraz daha zor kısmı. Tam ortasından giriyoruz. Parmağımızla dibine çok gelmeden tabii ki kalınlığını da gözeterek avucumun içinde hep kenara doğru bastırıyorum. Şimdi şu üst yüzeyini mümkün olduğunca daha ince yapmaya çalışıyoruz. Çünkü orası birleşme noktası. Ben daha rahat doldurabilmek için tabii ki ağzını biraz daha açık yapıyorum. Dilerseniz daha böyle tüp şeklinde de yapabilirsiniz. Hemen içerisine şöyle dolu dolu 1-1,5 tatlı kaşığı kadar harçtan aldık. Şimdi geldik işin canlı kısmına. Üstünü birleştirmeye. Tam ortaya doğru birleştiriyoruz. Evet, hafiften şöyle sivri uçlar da yaptık. Evet, gördüğünüz gibi kipremiz hazır. Ufak bir parça kopartıyoruz. Elimizi ıslatıyoruz. Ara ara kuruyan yerler varsa onları da mutlaka nemlendirin. Çatlaksız patlaksız tam tamına 21 tane orta boy kibbe yaptım. Daha ufak yaparsanız 40'a yakın yapabilirsiniz ama daha büyüğünü tavsiye etmiyorum. Çünkü sosuyla beraber ufak olanlar çok daha lezzetli olacaktır. Şimdi bunları buzdolabına kaldıracağız. En az yarım saat dinlenmeleri gerekiyor. Bunları ertesi gün de kullanabilirsiniz. Yani bir gün önceden kibbelerinizi hazırlayabilirsiniz. Ertesi gün servisten önce de kullanabilirsiniz. Dilerseniz öncesinde böyle 1 saat kadar derin dondurucuda dondurup daha sonrasında bunları kilitli poşetlere alıp 3 ay kadar derin dondurucuda da saklayabilirsiniz. Yani vereceğim ölçülerle çok daha fazlasını yapıp derin dondurucunuzda bu tarifi sürekli de bulundurabilirsiniz. Bunlar dinlensinler, biz de sosa başlayalım. Sıra geldi bu tarifi özel kılan bu muhteşem sosa. Aslında biraz çorba gibi, yoğurdu ısıtarak yaptığımız bir çorba gibi düşünebilirsiniz. Biraz daha kalın soslu ama yoğurdu düşünün. Ocağa aldığınız zaman ne yapar? Yoğurt bir anda kesilir. O kesilmeyi önlemek için ne yapacağız? Güzel bir karışım hazırlayacağız. Burada biraz soğuk suyumuz var. İçerisine nişasta ve yumurta koyup blenderdan geçiriyoruz ki tamamen pürüzsüz olsun. Ben mısır nişastası kullanıyorum. Buğday da kullanabilirsiniz ama mısır nişastası daha beyaz bir sonuç veriyor. Suyun soğuk olması burada çok önemli. Çünkü nişasta bir anda topaklanabilir ve blenderdan geçiriyorum. Karışımımız hazır. Yoğurdu tencereye alacağız. Normal klasik yoğurt, süzme falan değil. Ev yoğurdu kullanabilirsiniz. Burada yaklaşık 1 kilo yoğurt var. Nişastalı yumurtalı karışımını döküyorum. Şimdi soğuk, bakın burada her şey soğuk. Soğuktan karışması çok önemli. Sonrasında kısık ateşte pişireceğiz. Neyi koymadım içerisine? Evet, doğru bildiniz, tuz. Kıvam aldıktan sonra tuz ekleyeceğiz. Karışımımız tamam. Şimdi bunu kısık ateşte pişireceğiz. Tabii ki aynı anda kibbelerimizi de haşlayacağız. Evet, gidiyoruz. Altını kısıkta açıyoruz. Sos kaynamaya başlamadan önce bakın. Burada kibbelerin suyu var. Su sıcak ama böyle çok fazla fokurdamadan kaynatıyoruz ki bir yana dağılmasınlar. Tabii ki ne yapıyoruz? Tuz atıyoruz suyumuza. Bir yandan kibbeleri pişireceğim. Bir yandan da sosumu çırpacağım. Hepsi bu kadar.
Mükemmel oldu, mükemmel. Keşke kokuları duyabilseniz. Burada haşlanmış kibbeler, önümden gelen o şahane yoğurt kokusu. Sosum hazır. Şimdi artık altını kapatıp tuzunu ekliyorum ve karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı pürüzsüz ve ipeksi. Olması gereken tam da bu. Üzeri için tereyağı, bolca sarımsak ve kuru nane ile şahane bir sos hazırlayacağım. Bu sosta dilerseniz tarhun da kullanabilirsiniz. Klasik olarak yanında da tel şehriyeli pilav. Kokuyu keşke size buradan gönderebilsem. Yani o sarımsaklı nane, böyle hafif ekşi yoğurt ve bol baharat kokusuyla işte kibbe beniye ve ben bunu yerim. İnanılmaz güzel. Yani aşağıda verdiğim ölçülere mutlaka uyun. Hatta detayları kaçıranlar yazılı tarifi de okusunlar. Bayağı detaylı yazıyorum. Muhteşem olmuş. Yani o bütün baharatlar birbirini örtmeden böyle tane tane geliyorlar. Yumuşacık, hiç içerisinde tuzdan başka katkı olmadığı için yoğurt o bütün baharatların böyle kafalarını uzatmalarını birazcık aşağı bastırıyor. Sarımsak bir oradan geliyor. Ve son olarak da böyle mis gibi pilavla muhteşem bir yemek. Yani bunu yaptığınızda özellikle bu tarz lezzetleri de seviyorsanız, böyle baharatlı yemekleri de seviyorsanız gerçekten memnun kalacaksınız. Bu sosu mutlaka deneyin. Gerçekten çok lezzetli. Altına imzamı atarım. Sizler için muhteşem tarifler hazırlamaya devam edeceğim ama sizin yapmanız gereken tek bir şey var. Abone olmak, zile basmak, videoyu beğenmek. Hatta böyle lezzetlere açıksanız yorumlarda benimle de paylaşın. Belki sizin için farklı tariflerle deneyebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında.